Şimdi yani baktığımızda Süheyla, bu İsrail İran'ı bu zamanlama konusunda gafil avladı diyebilir miyiz? Bu çünkü yani aslında şimdi mesela bu bir de müzakereler vardı pazar günü Amerika Birleşik Devletleri ile de. Tahran'dan da bu müzakerenin olmayacağını, katılmayacakları açıklaması da geldi. Tahran da o açıklamayı yaptı. Yani bu zamanlama olarak nasıl değerlendirmek gerekiyor? Aslında beklenen bir operasyonda ama dün, yani bugün itibariyle yapılmasını belki İran da beklemiyordu, belki uluslararası kamuoyu da beklemiyordu. Burada tek şüpheleri artıran gelişme Amerika'nın Orta Doğu'da, Irak başta olmak üzere diğer Körfez ülkelerindeki diplomatik personelini azaltması olmuştu. Yani büyükelçiliklerini kısmen tahliye etmesi olmuştu. Acaba eli kulağında mı, o zaman dedik, ama belki de değil düşüncesini de öne çıkaran bir dizi adım atıldı ki biz aslında bunların şimdi anlıyoruz ki İsrail'in tamamen yanıltmacı operasyonunun bir parçasıymış. Yani İsrail İran'ı gafil avlamak için saldırının şimdi değil daha sonra yapılacağını beklemesi için bir dizi çok planlı adımlar atmış, hileler yapmış, yanıltmalar yapmış. Bunları şöyle özetleyelim. Birincisi, en başta Netanyahu'nun tatile çıkacağı duyuruldu. Evet. Kendi yazlık evine, Celile'ye gideceği, haftaya da oğlunun düğününe katılacağı duyuruldu. Yani bu ne demek? Netanyahu'nun iç gündemi farklı. Eğer böyle bir saldırı planı olsa bu planlar, tatil hesapları yapılmaz. Birinci bu. Yani yeme bu şekilde atıyorlar. İkincisi, tabii ki İran'la Amerika arasındaki müzakereler 15 Haziran'da Umman'da yapılacağı açıklandı. Artık öyle bir müzakere masasının kurulmasını beklemiyoruz. Ama İsrail şunu dedi: ben iki yetkilimi, istihbarat başkanımı vesaire temsilcimi Washington'a yollayacağım ki bu operasyon müzakerelerden önce Amerika ile tutum birliği yapalım, görüş birliği yapalım. Dolayısıyla sanki müzakerelere şans tanıyan, Amerika'nın mesajını almış gibi, müzakereler devam ederken bombalama dediğini duymuş gibi en üst düzey iki yetkilisini oraya yollayan bir İsrail imajı çizdi. Tüm bunların tabii ki yanı sıra işte böylesi hilelerle birlikte İran'a yapılan... Sızıntı stratejisi var bir de. Evet, sızıntı stratejisi var. Sanki Trump'la Netanyahu arasında bir görüş ayrılığı var. Donald Trump ki var, sanki değil var. Ama sanki Netanyahu çok büyük baskı altında ve Trump ona sözünü geçirebilecek gibi İran'da saldırı şimdi olmayacak en azından, ya da çok büyük çaplı olmayacak beklentisini yaratmak için de bunların bir anlamda belki de işlediğini de düşünebiliriz. İran daha hazırlıklı yakalanabilir miydi? Bunları önleyebilir miydi? Ne yapabilirdi yani, değil mi? İstihbaratı sağlam olsaydı, gerçekten söylemler ve tehditlere dayalı değil de gerçeklere dayalı bir caydırıcılık kurmuş olsaydı bunu tabii ki önleyebilirdi, önlemek zorundaydı. Ama bu arada Rusya örneğinde görüyoruz, Rusya-Ukrayna savaşında, işte İsrail'in örneklerinde görüyoruz. Artık saldırı ve savunma yöntemleri de çok değişti. Evet. Yani bakın, Rusya'nın son model bombardıman uçakları var ama Ukrayna birkaç bin dolarlık İHA'larla o uçakları Rusya'nın en derin noktalarında vurabildi. Yani burada mesele sizin çok pahalı, son teknoloji uçaklara sahip olmanız değil, onları koruyabilmeniz. Nükleer silah geliştirmeniz değil ya da o alanda çalışma yürütmeniz değil, o tesisleri koruyabilmeniz. Genelkurmay Başkanınızı koruyabilmeniz, bilim insanlarınızı koruyabilmeniz ve bu konuda da güçlü bir istihbaratınızın olması ve tabii ki caydırıcılık savunmanızın olması. Burada bir gafil avlanma durumu her anlamda, hem zamanlama, hem yöntem, hem savunma anlamında İran açısından şüphesiz var. Evet.